Mis gibi yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifim var sizlere. Mis kokulu, lokum gibi tam kıvam portakal kabuğu reçeli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun tarifimize geçelim. 6 adet kalın kabuklu portakal, özellikle kalın kabuklu portakal olması gerekli. Rendemin ince tarafı ile gördüğünüz gibi ince tarafı ile dış kabuğunu iyicene rendeliyorum. Rendeledikten sonra çıkan portakal kabuklarının içerisine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Karıştırıp buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya atıyorum. Keklere, pastalara ve tatlılara ilave edebileceğim çok güzel bir aroma elde. Kapladım. Bu şekilde tencereme alıyorum. Daha sonra üzerine su ekleyip bir gece bu şekilde bekletiyorum. Birkaç defa suyunu değiştirdim. Acı suyunu attım. Daha sonra sabaha kadar bekledim. Evet, bir gün suyun içerisinde bekledi kabuklarım. Şimdi acı suyunu dökeceğim ve üzerine tekrar temiz su ekleyip yaklaşık 10 dakika kaynatacağım. Evet, 10 dakika kaynadı kabuklarım. Şimdi acı suyunu döküyorum ve üzerine tekrar soğuk su ekleyip bir daha kaynatıyorum 10 dakika. Evet, bu işlemi tam 3 defa tekrarladım. Tekrar acı suyunu döküyorum ve burada tadına bakmak istiyorum. Tadına bakacağım. Eğer acılık varsa yeniden kaynatacağım.
Bu şekilde iç kısmından açıp tadına bakıyorum. Çok hafif bir acılık hissettim. Üzerine tekrar soğuk su ilave edip bir kez daha kaynatıyorum ve acı suyunu döküyorum. Yani toplam 4 defa kaynatıp dökmüş oldum. Reçelimin şerbeti için 4 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı su, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ilave ediyorum. Ve tahta kaşıkla karıştırıyorum kaynayana dek. Yarım çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eklememin nedeni reçelim fazla köpüklenmesin ve taşmasın diye ekliyorum. Kevgir yardımı ile üzerinde oluşan köpükleri alıyorum ve süzgeç içerisinde bekleyen portakal kabuklarımı şerbetin içine alıyorum. Kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 45 dakika reçelim olmuş ve ocaktan alıyorum. Maşa yardımı ile kürdanlarından ayırıyorum. Daha sonra reçelimi uzun vadeli saklamak istiyorsam eğer sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Bu şekilde. Gerçekten tam kıvamında çok güzel bir reçel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.